Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Perspektif Crop Tool aracını işleyeceğiz. Perspektif Crop Tool, perspektif şeklindeki örneğin tablo olur ya da bir metro istasyonundaki o duvarlar olur. Onları önümüze perspektifliğini bozup düz bir şekilde getirmeye olanak sağlayan araç. Örneğin şurada bir tablomuz var ve bu perspektif halinde. Crop Tool aracına mouse'umuzun sağ tuşuyla bastığımızda perspektif Crop Tool aşağıda açılıyor. Tıkladığımızda şu anda mouse'umuzun ucunda gördüğünüz gibi seçim yapmamıza olanak sağlayan yardımcı çizgiler çıktı. Bu şu şekilde çalışıyor. Seçim yapmak istediğimiz 4 nokta gerekli bize. İlk noktamıza tıkladık. Sonra bunu oynattığımızda gördüğünüz gibi ucunda bir nokta var ve çizgi halinde seçim yapıyor. Sonra geldik bu tablomuzun uç kısmına tıkladık. Sonra geldik tablomuzun aşağı kısmına tıkladık. Şu an 3 nokta koyduk. 4. noktayı istiyor bizden. 4. noktayı da geldik tablomuzun şu kısmına koyduğumuzda şu anda seçimi yaptı. Buradan biraz daha yaklaşıp doğru seçim yapmış mı diye bakarak şu şekilde mouse'umuzla tıklayıp şunları oynatabiliriz. Şu şekilde biraz daha düzgün bir seçim yapalım. Tamam, seçimimizi yaptık. Üst kısmından onaylayabiliriz. Ya da klavyemizin sağ kısmında bulunan numpad'den artı tuşunun alt kısmında bulunan enter tuşuna bastığımızda yaptığımız seçimi onayladı. Ve gördüğünüz gibi perspektif halindeki seçimi bize düz bir şekilde getirdi. Bunu farklı bir örnekte de görelim. Örneğin burada şuraya bir nokta bıraktık. Daha sonra buraya bir nokta bıraktık. Sonra alt kısmına ve şu kısma da bir nokta bıraktığımızda şu an bir seçim yaptık. Gelelim düzeltelim. Mouse'umuzla şurayı tuttuk, oynattık. Şurayı biraz yukarı çıkarttık. Şöyle sağa getirdik. Sonra şurayı gördük ki biraz daha düzeltelim. Şöyle şurayı aşağı getirdik. Daha sonra numpad'den enter tuşuna bastık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi perspektif olan binayı düz bir hale getirdi. Başka bir örnekte şu şekilde perspektif halinde camlar var. Mesela şöyle küçük bir parçasını alalım. Şuraya bir nokta, şuraya bir nokta, şuraya bir nokta ve en sona bir nokta bıraktığımızda, onayladığımızda şu an camı düz bir şekilde karşımıza getirdi. Perspektif Crop Tool'un örnekleri çoğaltılabilir arkadaşlar. Daha fazla uzatmaya gerek yok dersimizi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.